Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte döviz kurlarına, altına, euroya ve gümüşe bakacağız. Bizler için son durum ve dolar fiyatlarındaki, altın fiyatlarındaki son durum ne kadar olabilir? Bunu değerlendirmeye çalışacağız. Son yapmış olduğumuz videolar içerisindeki analizlerimiz oldukça başarılı. Noktasal olarak altın ve gümüş tahminlerimiz devam ediyor. Dolar kurundaki yatay seyir tam da vermiş olduğumuz 18.71 direnci üzerinde tutunmaya çalışılıyor. Tabii bu bizler için önemli bir direnç. 18.71 direnci. 18.71 direncinin yukarı yönlü dolar kuru da kırabilir ve buralarda tutunmalar gerçekleştirebilirse bu sefer 18.80 üzerindeki hareketler dolar kurunda hızlı hareketleri, yukarı yönlü sert hareketleri beraberinde getirebilir. Bizler için çok dikkatli olmamız gereken bir süreç içerisinde dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerinde ivmelendiğini hep birlikte sizlerle buradan izliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından enflasyonla ilgili mesajlar geldi. Sayın Nebati de bu enflasyonla ilgili 2023 yılı içerisindeki beklentilerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanı son yapmış olduğu AK Parti kabine toplantısı içerisinde tek haneli enflasyon rakamlarının 2023 yılı içerisinde görüleceğinin sinyallerini vermiş oldu sevgili dostlar. Peki böyle bir durum gerçekleşebilir mi? Ben maalesef ki kendi öngörülerim adına konuşuyorum. Ben böyle bir sürecin yaşanabileceğini düşünmüyorum. Tabii baz etkisi dolayısıyla enflasyonda bir miktar gerilemeler olacaktır. Fakat bu gerilemelerle birlikte de gördüğünüz gibi doğalgaz ve enerji maliyetlerine yapılacak tekrardan zamlar bunlar gıda fiyatlarını da etkileyecektir. Hiçbir şekilde fiyatlarda bir geri çekilme veya düşüş özellikle gıda fiyatlarında beklentim yok. Kış ayları içerisinde de bu beklentim maalesef ki öngörülerim doğrultusunda devam edecektir diye de düşünmekteyim. Asgari ücretli tarafına baktığımız zaman 8.507 TL'lik bir asgari ücret fiyatı açıklandı. Bu açıklanan asgari ücret fiyatıyla birlikte daha yılı maalesef ki 2022 yılını kapatmadan 2023 yılı içerisine girmeden birçok ürüne fahiş fiyatlarda zamlar olmaya başladı. Bu hızla devam edecek olur isek bu zam furyalarına aldığımız maalesef ki bu 8.507 TL'lik asgari ücrette bizler için yetersiz kalacaktır sevgili dostlarım. İlerleyen zamanlar içerisinde biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gerekli görülürse ek bir zam daha yıl içerisinde asgari ücrete yapılabilir şeklindeki mesajını vermişti. Emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımız için de bazı açıklamalar geldi. Hepimizin ve emeklilikte yaş bekleyenlerin özellikle gözü kulağı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkacak kelimeleri bekliyordu. Buradan EYT ile ilgili bir müjde çıkacağı yönündeki beklentiler vardı. Özellikle yaşla ilgili olan kısımlar EYT'lileri şu an için bir merak içerisinde bırakan kesim. Fakat bununla ilgili de yaşla ilgili de herhangi bir açıklama veya EYT'nin nasıl çıkacağıyla ilgili bir açıklama da maalesef ki gelmedi. Bu da EYT'li arkadaşlarımızı oldukça üzmüş durumda. Bakalım ilerleyen günlerde EYT ile ilgili son gelişmeler nasıl olacak? Bunu da sizlerle birlikte yakinen takibe devam edeceğiz. Dolar kurunda 18.71, 18.80. Evet şu aralık 18.71 üzerinde 18.80 aralığına girdiğimiz zaman bu 18.80'deki yükselişler daha agresif hal alır sevgili dostlarım. O yüzden 18.80 önemli bir direnç olacaktır. Dolar kurunda burada kademeli olarak yıl bitmeden 19 lira 50 kuruş seviyesine doğru bir yükselişe izin verilecek mi? Bunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Fakat dediğimiz gibi 18.71 ve 18.36 bantları arasında yatay seyrin devam edeceğini bir müddet daha düşündüğümüzü belirttik. Bu yatay seyrin kırılabilmesi için ise şuradaki 18.71'in yukarı yönlü kırılması şart. Bu aralar baktığımız zaman son durumuna dolar kurunun 18.71'i yukarı yönlü zorladığını da görüyoruz. Benim öngörülerime göre de
18.71'in yukarı yönlü kırılıp 19.50 civarına doğru buradaki hareketin yukarı yönlü devam edeceği yönündedir. Bu beklentimi hala da dolar kurunda koruyorum. Altın tarafına baktığımız zaman ons altında hemen devam edelim. Ons altındaki tahminlerimiz noktasal olarak devam ediyor. Ons altın ve ons gümüş bazlı olarak da arkadaşlar bildiğiniz gibi yukarı yönlü 1828 direncine doğru ons altın tarafında gelmiş durumdayız. 1828 direnci ve şuradaki hareketleri gördüğünüz gibi sizlerle birlikte tahmin etmiştik. Ve bu hareketlerin yukarı yönlü seyrini devam edeceği yönündeki beklentilerimiz vardı. Ve tam da noktasal olarak buradaki hareketleri sizlerle birlikte tahmin etmeye devam ediyoruz. 1828 direnci bizler için önemli olacak. Ve kanal bant aralığı olarak da 1828-1871 şu bant aralığına doğru sizlerle birlikte ons altın tarafında da yukarı yönlü hareketlere devam edeceğiz. 1801 dolar artık bizler için bir destek konumunu almış alandır. O yüzden 1801 üzerinde kalındıkça ilk kısadaki hedefimiz 1871 dolar, uzundaki hedefimiz, ana hedefimiz ise 1941 dolar seviyesine doğru giden bir ons altını sizlerle birlikte takip etmeye devam edeceğiz sevgili dostlarım. Gram altın tarafına baktığımız zaman ons altındaki hareketler gram altın tarafını da etkileyecektir. Gram altında da yukarı yönlü, bakın şöyle 4 saatlikte baktığımız zaman yukarı yönlü bant hareketlerinin olduğunu sizlerle birlikte görüyoruz. Ve 1100 TL hedefimiz tekrardan gelmiş durumda. Gram altını sabırla takip eden sevgili dostlarımız da ne kadar doğru noktasal bir analiz yaptığımızı böyle bizlerle birlikte takip ettikleri grafik üzerinden de zaten görüyorlar. Biliyorsunuz yazarak da grafikler üzerinde bazı durumları sizlere anlatıyorum. Bazı ekonomistler gibi bizler hızlı hızlı anlatıp da geçmiyoruz. Yazdığımız her direnç, her destek yazısal olarak da videolarımızın üzerinde oluyor. O yüzden takip etme olasılığınız oldukça kolay olacaktır. Ve verdiğimiz tahminlerin ne kadar tutarlı olduğunu geriye dönük birkaç video içerisinde de izlerseniz bunları bulacaksınız sevgili dostlarım. 1090, evet 1091 bizim için bir direnç bölgesiydi ve bu direncin kırılmasıyla birlikte artık 1117 ve 1091 bantları bizler için önemli bir konum halini almış durumda. Burada ana hedef ilk etapta 1117 dolar kısadaki hedefimiz doğru gram altının hareketlerini devam ettirme beklentilerimiz mevcut. Yukarıda tabii ki 1158 ve 1170 aralığı da bizlerin takip ettiği formasyon aralığımızdır. Oraya da dikkat etmekte fayda var sevgili dostlarım. Gümüş tarafına hemen geçelim. Gümüşteki son durum ne şekilde? Oraya da bir bakalım. Gümüşün onsuyla başladığımız zaman 24 liralar seviyelerindeki gümüşün onsunu görüyoruz. Tabi bu bitti mi? Hayır arkadaşlar. Gümüşün onsunu takip eden arkadaşlarımız 23 dolar 65 sent desteği artık güzel önemli bir destek haline almış durumda. Buradaki ilk direnç yerimiz ise 24.41 seviyesinden geçen alan gümüşün onsunda takip edilecek bölge olacak. O yüzden 24.41 dikkatle takip edeceğimiz bir bölge, kırılması halinde 25.62'ye doğru yukarı yönlü hareketlerin daha devamı gelecektir. Burada gümüşün onsunda bizlerin asıl beklediğimiz ana hedef bölgemiz ise 27.60 seviyesinden geçen bölge olarak gümüşün ons tarafında takip ettiğimiz bir alan ve bu alana doğru kamanın yukarı kırılmasıyla birlikte ana hedef bölgesi olarak da 27.60 seviyesine doğru giden bir gümüş onsu sizlerle birlikte takip etmeye devam edeceğiz sevgili dostlarım. Sizler de gümüş takip eden arkadaşlarımız da verdiğimiz seviyeleri dikkatli bir şekilde takipte kalırlarsa faydalarına olacaktır diyebileceğimiz güzel analizlerimiz de oluyor. Gram gümüş, evet 14.55 direncine doğru noktasal olarak gittik. 14.55 direncinde şu an takılıyoruz. Kanal bant aralığı olarak 14.10, 14.55 kanal aralıkları içerisindeyiz sevgili dostlarım. Burada da 14.55'i yukarı yönlü kırmamız durumunda gideceğimiz alan 15 lira 26 kuruş seviyesine doğru giden bir gram gümüş sizlerle birlikte takip edeceğiz.
Ons bazlı gümüş ve dolar Türk lirası çarpanımından bu fiyatların bizler için gitmesi en muhtemel beklediğimiz senaryolar içerisindeki gram gümüş, gümüş gram, gram TL her ne derseniz deyin. Bunun bana göre ana hedef gideceği bölgesi 16 lira 42 kuruş seviyesine doğru bu gümüş gram hareketlerine devam edecektir sevgili dostlarım. Verdiğim destek ve direnç noktalarımız çok önemli. 12.70'in önemine sizlerle eski videolarımızda değindik. Ve bu 12.70'in ne kadar önemli olduğunu da sizlerle birlikte gördük. O yüzden 12.70 üzerindeki hareketlerin sertleşebileceğini gram gümüşte belirtmiştik. Ve dediğimiz gibi noktasal olarak da oradaki direncin kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü gram gümüş takip eden arkadaşlarımız için sert hareketler yaşamaya başladık. Euro Türk lirasına baktığımız zaman Euro Türk lirasında hedefimize yakınız. 20.04'teki ana hedef bölgemiz var. Buradaki direnç önemli takip edilecek bir direnç. Bakalım bu direnç aşılabilecek mi? Burada da gene noktası olarak hedefine gitmiş bir euro bizlerle birlikte. Aşağıda da 19.68 civarından geçen bölge destek. Bu hareketlerin hızlanabilmesi için sevgili dostlarım 20.04 direncinin yukarı kırılması şart. Yoksa burada bir müddet euro tarafında da oyalanma hareketleri sizlerle birlikte görebiliriz. Tabii 20.04 üzerine aşan bir euro da olur ise bu sefer ana hedef bölgemiz 21 lira 16 kuruş seviyelerine doğru giden bir euro Türk lirası olacaktır. Dikkatli olun derim. Sterlin Türk lirası hemen hızlı hızlı bakalım. Piyasalardaki son durum ne şekilde şekilleniyor. Sterlin Türk lirasına baktığımız zaman 26.47 seviyelerinde gezinen bir sterlin Türk lirasını görüyoruz. Evet. Burada 22.37 destek bölgesine dikkat etmek lazım. Şurası 22.37 destek bölgesi. Sterlindeki hareketler euro bazlı hareketlere nazaran baktığımız zaman arkadaşlar daha yavaş şu an itibariyle gerçekleşiyor. Çünkü sterlindeki hareketler eurodaki hareketlere nazaran daha hızlı gerçekleştiği için buradaki tabi düzeltme süreci içerisine giren bir sizlerle sterlin Türk lirasını görüyoruz. Buradaki ana hedef bölgesi de 23.70 civarına doğru giden bir sterlin olacaktır. Bizim burada asıl stop bölgesi olarak takip etmemiz gereken alan ise 22 lira 07 kuruş bölgesinden geçen destek. Buradaki destek kırılmadığı müddetçe sterlindeki hareketler 22.07 bölgesine yaklaşıldıkça arkadaşlar 22.37'si 22.07 bant aralığında sadece alım fırsatından öteye geçemeyecektir diye düşünmekteyim. BTC, USD evet Bitcoin dolar paritesine baktığımız zaman burayı Bitcoin dolar analizi yaptığımız zaman Bitcoin'deki hareketlerinde 16.700 dolarlar civarında olduğunu görüyoruz. Son düşüş hareketleriyle birlikte Bitcoin'de artık bu 15.800'ler civarındaki bir dip oluşum hareketi yaşanıyor. Buraya da zaten takip ediyoruz. Bu hareketlerin yukarı yönlü kırılabilmesi ve bu hareketleri yukarı yönlü daha da itebilmesi için sevgili dostlarım şuradaki orta direnç bandımızın üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Bakın şuradaki hareket 16.000 17.000 dolarlar civarından geçen hareket. Bu 17.000 doların üzerindeki bir hareket bizi tekrardan bu üst band seviyesi üzerine çıkartacak ve oradaki hareketlerimizde 18.500 dolar civarına doğru Bitcoin'de yukarı yönlü hareketleri başlatacaktır. Fakat şu an itibariyle baktığınız zaman ve gördüğünüz zaman şuradaki hareketin bir üçgen hareket şeklinde yani ters bayrak şeklinde bir hareket yaptığını görüyoruz. Bu ters bayrak kırılımları aşağı yönlü gerçekleşir ise bir müddet daha bu kırılımın devamı beklenebilir. Sizler de o yüzden şuradaki bir ters bayrak oluşumunu takip edin. Fakat bu oluşumun yukarı yönlü kırılması bu hareketin tekrardan bozulduğu anlamı taşıyacaktır. Ve yukarı yönlü hareketlerinde 18.300, 18.500 dolarlar seviyesine doğru tekrardan yükseliş içerisine gireceğini bizlere gösterir. Aşağıda takip edeceğimiz 16.100 önemli seviye, 16.100 dolar seviyesi kırılır ise buradaki hareket daha da aşağıya doğru hızlanabilir ve bizi 15.000 dolar seviyesine doğru
aşağıya çekebilir. Fakat 16.100 seviyesi kırılmadıkça sizler hala da yukarı yönlü hareketin gelebilirlik seviyesinin oldukça yüksek olduğunu unutmayın sevgili dostlarım. Ve buradaki ters bayrak oluşumunun da 16.100 altında kırılması aşağı yönlü harekette tehlikeli olabileceği için orayı da takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Yön olarak hafif yatay yukarı seyrine devam edecektir. Şu an itibariyle baktığımız zaman herhangi bir panik yapılacak durumun olmadığı da görülmekte. Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.